Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hazır yufkadan çok kolay bir börek hazırladım. Bol soslu ve bol iç harcıyla gerçekten çok güzel oluyor, çok da lezzetli oluyor. Çaylarınızda, günlerinizde, hafta sonu kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla bu tarifi yapabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden pratik bir şekilde yapabileceğiniz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifim için 4 adet orta boy patatesi küp küp olacak şekilde doğradım. İçerisine biraz tuz koyuyorum. Üzerini geçinceye kadar soğuk suyla dolduruyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağımızın altını yüksek ateşe açıyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyoruz. Patateslerimiz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz. Kontrollü bir şekilde bütün patatesler pişinceye kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Bir tanesini kontrol ediyorum. Gayet güzel yumuşamış. Artık patatesleri ocaktan alıyorum ve süzdürüyorum. Yayvan bir tencere alıyorum. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını tencerenin içerisine koyuyorum. 2 adet kuru soğanı küp küp doğradım. Bunu ekliyorum. Kuru soğanların diriliği geçinceye kadar orta ateşte kavuruyorum. Kuru soğanların diriliği geçti. İçerisine 100 gram dana kıymasını ekliyorum. Kıymayı ekledikten sonra bırakalım pişsin diye düşünmeyin. Kaşık yardımıyla karıştırarak pişirirseniz daha güzel olur, topaklanma kalmaz. Kıymamız da yeterince kavruldu. İçerisine 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Domates salçasını koyduktan sonra 1 dakika boyunca bunu kavuruyorum. Aksi halde böreğimizi yerken salçanın tadını hissederiz. Salçamız da kavruldu. Artık içerisine baharatları ekleyebiliriz. 2 çay kaşığı tuzu ekliyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberini ekliyorum. Bunları da şöyle bir karıştırıyorum. Ben bu baharatları kullandım. Sizler damak zevkinize göre istediğiniz baharat ekleyebilirsiniz. Patatesleri püre haline getirmiştim. Bunu da içerisine ekliyorum. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar karıştırarak orta ateşte pişiriyorum. Böreğimizin içerisine iç harcını koyarken bu iç harcının tamamen soğuk olması gerekiyor. İç harcımız hazır, soğuması için kenara alıyoruz. Böreğimizin sosunu hazırlıyoruz. Bunun için derince bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı ekliyorum. 1,5 su bardağı yoğurdu koyuyorum. 1,5 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı unu koyuyorum. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesini ekliyorum. Son olarak 1 paket kabartma tozunu ekleyerek sosumuz pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Bu aşamada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre, çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Sosumuzu da kenara alıyoruz. Tarifimde 4 adet hazır yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, tezgaha seriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yufkanın üzerine sosumuzdan birkaç kepçe koyuyoruz. Daha sonra fırça yardımıyla sosu biraz yayıyorum. İsterseniz bu şekilde fırçayla yayabilirsiniz.
Ya da yufkanın sağını solunu ortaya doğru katlayarak her tarafın sos olmasını sağlayabilirsiniz. Önemli olan yufkanın her tarafının soslanması. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yumuşacık, çok lezzetli börek elde edeceğiz. Tamamen soğutmuş olduğumuz iç harcından ortaya koyuyoruz. Kenar kısımlarına iç harcından koymayacağız. Ben patatesli ve kıymalı yapmayı tercih ettim. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Bu sosla çok güzel börek elde etmiş olacaksınız. İç harcı olarak börekte neyi seviyorsanız onu hazırlayın. İç harcını ortaya koyarak yaydım. Yufkanın bir kenarını ortaya doğru katlıyorum. Daha sonra böreği pişireceğimiz fırın tepsisini alıyorum. Diğer tarafını katlama işlemi yapacağım fakat tepsiden ölçü alıyorum. Ölçüyü aldıktan sonra kenarını da ortaya doğru katlıyorum. Katlamamış olduğum uçlarını da 4 parmak aralık olacak şekilde içeriye doğru katlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binuru Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yufkanın uç kısmından rulo yaparak ortaya kadar getiriyorum. Bu yufkadan 2 parça börek elde edeceğiz. Ortaya kadar getiriyorum, rulet yardımıyla kesiyorum. Bu parçanın kesmiş olduğum bölümü altta kalacak şekilde tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra diğer kalan yufka parçasını da aynı şekilde katlayarak ortaya doğru getiriyorum. 4 adet yufkamızı bu şekilde hazırlayarak fırın tepsisinin içerisine dizeceğiz. Yufkaların hepsine şekil vererek tepsinin içerisine koydum. Kalan sosun hepsini yufkaların üzerine döküyorum. Bu sos sayesinde yumuşacık, oldukça da güzel bir şekilde kızaran börek elde edeceğiz. Kepçe yardımıyla sosu koyduktan sonra fırça yardımıyla da her tarafın sos olmasını sağlıyorum. Böreğimizi hemen pişirmiyoruz. Bu şekilde dolapta 2 saat boyunca dinlendiriyoruz. 2 saatin sonunda böreğimizi fırından çıkarttık. Bıçak yardımıyla porsiyonluk olacak şekilde yufkaları kesiyorum. Daha hoş gözükmesi için lezzetine lezzet katmak için kesmiş olduğum parçanın bir sırasına çörek otu serpiştiriyorum. Diğer 2 sıraya da susam serpiştiriyorum. Fırınımızı 180 derece alt üst ayara açtık. Daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda böreğimizi pişireceğiz. 180 derecede ısınmış fırınımıza götürüyoruz. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde böreğimizi pişirdik. Oldukça güzel bir şekilde kızardı, çok da güzel pişti. Sizlere bir de bu böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Su böreğini andıran yumuşacık börek elde ettik. Bu börek tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı,
Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.